Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tasarımı tamamen bana ait bu çok şık çanta modelini çalışacağız. Arkadaşlar, bu modeli doğaçlama bir şekilde beraber yaptık diyebilirim sizlerle. Arkadaşlar, yapımı inanılmaz keyifli, çok severek öreceğiniz bir model. Hemen şöyle küçük anlatmak istiyorum hemen modeli. Arkadaşlar, enine ve boyuna şeritler örerek o şeritleri de hasır şeklinde örüp dikerek yaptığımız çok hoş bir çanta modeli. Şöyle hemen içinde göstermek istiyorum. Arkadaşlar, elimde uygun bir astar olmadığı için astar ben koyamadım, ama sizler içine ipinize uygun bir astar dikerseniz daha uygun olacaktır. Ben şöyle minik bir kapakçık ekledim. Sizler fermuar ekleyebilirsiniz. Elimde şöyle bir aparat vardı, mıknatıslı, onu ekledim. Sizler düğme ekleyebilirsiniz buraya. Ve aparatın metal kısmı görünmesin diye de şuraya minik bir taş ekledim arkadaşlar. Yapımını ayrıntılı bir şekilde zaten sizlerle paylaşacağım. Şöyle hemen kenar bölümlerini de göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok kullanışlı bir çanta. Hangi iplerle yapabiliriz derseniz, kağıt iple muhteşem olur. Kağıt ip elimde olmadığı için kağıt iple çalışamadım. Cotton Gold iplerini kullandım arkadaşlar. Ama Cotton Gold iple de çok güzel oldu. Hemen iplerimin ne kadar gittiğinden bahsetmek istiyorum. Alize'nin Cotton Gold iplerini kullandım. 4 renk kullandım. Elimdeki 4 renkten kalan bu arkadaşlar. Bazıları da kullanılmıştı zaten. Şu gri kullanılmamıştı. Yeni açmıştım. Ama şu ikisi kullanılmıştı. Şunu da yeni açmıştım. Yani ikisi yeniydi. İkisi kullanılmıştı birazcık. Ve çanta bittikten sonra elimde kalan ipler bunlar. Tığımdan bahsetmek istiyorum. Tığım 2.50 milimlik tığ. Sizin elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Ve çok sıkı örmedim arkadaşlar. Size vereceğim ölçüler sizin elinize göre değişebilir. Şöyle boydan ölçtüğümüzde toplamda 25-26 santim geliyor. Şu altı saydım. 2'ye katladığımız bir çanta çünkü. Şöyle enine bakıyorum hemen. Eni de 33 santim. Tam olarak 33 santim eni. Boyu az önce ölçtük ama tekrar ölçmek istiyorum. Evet, 25-26 santim geliyor. Evet arkadaşlar, hemen böyle yapımına geçmek istiyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz hemen abone ol butonuna tıklayıp hemen yanındaki zili de aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak içinse bu videoyu beğenip yorum atıp ve daha sonra da sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. İpleriniz, tığlarınız hazırsa hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle şeritlerimizden başlıyoruz. Şöyle şeritler öreceğiz. Zaten çoğumuzun bildiği tekli trabzanlardan oluşan şeritler. Ben tamamını örmeyeceğim. Sadece nasıl örüldüğünü göstereceğim. Şöyle istediğimiz uzunlukta zincirimi çekiyorum. Şöyle size göstermem için yeterli olacak uzunluğa geldim. Şu kadar yeterli. En son çektiğim zincirden şöyle tırnağımla tutuyorum. 2 zincir çektim. Başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Başını doladım. Tekrar hemen yanındaki zincire batırıp tekli trabzan. Bu sırayı bu şekilde başını dolayarak tüm zincirlere tek tek batarak tekli trabzan yapıyoruz. Şeritlerimizin ilk sırası bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar. Sıra sonuma geldim. Son zincirime de batıyorum. Kapattım. Burada 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Hemen önümdeki boş trabzan tepesinden başlayarak
Yine tek tek trabzanlara batıp yine tekli trabzan yapıyorum. Başını doladım, tek tek batırıp tekli trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonuma geldim. Yine son trabzan tepesine batıp tekli trabzanımı yaptım. 2 zincir ve son sıramı da aynı şekilde yapıyorum. Tek tek batıp tekli trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her şerit 3 sıradan oluşuyor arkadaşlar. 3. sıramızı da bu şekilde yaptığımızda şeridimizi bitirmiş oluyoruz. Yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son sırama geldim. Kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ve şeridimi bu şekilde örmüş oluyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle kafanızı karıştırmadan hemen anlatmak istiyorum. Bakın. Şöyle uzun uzun şeritler örüyoruz. Ben hemen bunların size şöyle kaç santim geldiğini göstermek istiyorum. Gri şeritlerim, yani boydan olacak şeritlerim uzunluğu toplamda şöyle göstermek istiyorum. 49 santim. 49-50 diyebiliriz. Çok yumuşak olduğu için şöyle çektikçe geliyor. 50 santim diyelim. Bunlardan 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane grilerden ördüm. Yani boyuna enine olanlardansa beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane örmüşüm arkadaşlar. Hemen bunun şöyle ne kadar geldiğine bakalım. Bu da şöyle hemen 31 santim. 30-31 santim arası. Eliniz çok sıkı olabilir. Ben birazcık bol ördüm. Genişliği bu şekilde toplamda 2,5 santim. Ama sizler eli çok sıkı olduğunda bu 1,5-2 santim olacaktır. Bunu da bu şekilde özellikle vermek istedim. Ne kadar uzunlukta geldiğini. Arkadaşlar şimdi tamamen çantanın boyu sizin isteğinize bağlı. Şöyle 2 şeridi yan yana koyuyoruz. İlk ördüğümüzde burada boy ayarını yapıyoruz. Bakın şu şekilde, yani çantanızın eni ne kadar olmasını istiyorsanız bu şekilde ikisini ayarlıyorsunuz. Şuradaki şeridi de ona göre örüyorsunuz. Boyu da aynı şekilde. Bakın 2'ye katladığınızda, çantayı 2'ye katlayarak dikeceğiz çünkü. 2'ye katladığınızda boyunu ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben 100 zincir çektim grilere, renkli olanlara ise 65 zincir çektim. Benim gibi yapmak istiyorsanız direkt bu şekilde zincir çekebilirsiniz. Ama daha farklı ebatlarda yapmak isterseniz dediğim gibi, kameraya aniden bir şey oldu. Evet, bu şekilde. Şimdi ördük şeritlerimizi ve bunları birleştirmeye sıra geldi. Bakın şuradan göstermek istiyorum. Şöyle dizmeye başlıyoruz. Yani bir alta bir üste gelecek şekilde bakın. Zaten çoğumuz sepet modelini biliyoruz ama şunlar iyice yanaşacak. Önce bir dizilimini göstermek istiyorum. Daha sonra da zaten dikişte daha rahat göreceksiniz. Evet. Şöyle tam net görünüyor mu? Biraz aşağı çekelim. Evet. Bu şekilde bir üstte bir alta şeklinde devam ediyorum. Bakın. Bunlar iyice yanaşacak. Zaten dikişte onu ayarlarsınız. Şu üste gelecek. Diğeri alta. Bu şekilde devam ediyorum.
Evet, şöyle dizdim. Daha sonra renkleri sırayla, bakın burada üste yani alta koyacağım. Şöyle bir alta, bir üste. Şurayı tutturursanız daha rahat dizersiniz. Zaten bunu dikeceğimiz için dikerek yapması böyle dizmesinden daha kolay oluyor. Ben sadece size göstermek için bu şekilde yapıyorum. Nasıl dizildiğini göstermek için. Şöyle sık sık olacak. Şu anda ben iyice sıkamadım. Şöyle sıkı sıkı yapmanız gerekiyor. Hiç arada boşluk kalmayacak. Şöyle bir alta bir üste, bakın bu şekilde. Daha sonra diğer rengime geçiyorum. Ve yine bakın bu üste gelecek. Bu da şöyle yapalım. Çok karıştırmadan. Evet, bir üste bir alta şeklinde bildiğiniz sepet örer gibi bu şeritlerimizi diziyoruz. Bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi hemen çok videoyu uzatmadan dikişe geçmek istiyorum çünkü. Şöyle, evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi dikişe hemen gelelim. Şimdi dikişte daha mantığınıza yatacaktır. Şu grileri alıyorum. Şöyle. Önce şu yan şeride şu renkleri aslında dikmeyeceğiz. Şöyle yine gri ipimi aldım. Örerek birleştireceğiz. Şöyle hemen şu koyu rengi ve düzüne tersine de bakalım. Şöyle. Evet, şu şekilde. Bakın. Şunu üste koyuyorum. Hemen öncelikle gri ipimi alayım. Bir düğüm atacağım gri ipime. Evet. Şöyle fazla kafanızı da karıştırmak istemiyorum. O yüzden önce böyle nasıl anlatmaya başlasam diye düşünüyorum. Bakın bunun da tersliğimiz zaten. Şöyle bunun da düzünü çevirdim. Bakın ilkini üste koydum. Şöyle bir arkadan bir önden batırarak şöyle sık iğne de yapabiliriz. Kaydırma yöntemiyle de kapatabiliriz. Bir buradan bir arkadan batırarak kaydırma da yaparız. Doğaçlama yaptığımız için burada beraber öğreniyoruz. Şu anda ben de hiç bu çantayı denemedim. Yapanı da görmedim. O yüzden şu anda ben de bir nevi doğaçlama yapıyorum. Nasıl güzel duruyorsa beraber karar vermiş oluyoruz. Evet, kaydırmayla yaparsak sanki daha hoş olacak gibi. Şimdi tam ekran görüyor mu? Evet, tam başlardan tutturuyorum. Bakın şu şekilde. Şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Evet. Şöyle önünüze gelen tüm trabzan kenarlarına batıralım. Şuraya da aynı şekilde. Evet. Bakın. Şu şekilde burayı bitirmiş olduk. İkinciyi alıyorum. İkinciyi alta takıyorum. Arkasına. Hemen şöyle bittiği noktadan başlıyorum. Şöyle bakın. Bittiği noktadan bir buradan bir de arkadan aldım. Tam net görünüyor mu? Arkadan aldım. Ve yine birleştirmemi aynı şekilde yapıyorum. Yani şeritlerimizi bir önden bir arkadan şeklinde olacak arkadaşlar. Bakın biri önde biri arkada. Bu şekilde. Daha sonra bakın burası bitti. Hemen diğer şeridimi alıyorum. Ve öne. Bakın yine bittiği noktada. Şöyle ilk trabzan tepesine batırdım. Ve buradan bitiş noktasına battım. Yine kaydırma yöntemiyle devam ediyorum. Tüm şeritlerin bitesiye kadar
bir önden bir arkadan şeritlerimi yerleştirerek şöyle dikme veya örmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Yani bittikleri noktadan birleştireceğiz arkadaşlar. Hiç boşluk kalmayacak arada. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün şeritlerimizi aynı bu gösterdiğim gibi birleştirmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna kadar şeritlerimi ekledim. Hatta eksik geldi. Dikince anlaşılıyor tam olarak kaç tane gideceği. Arkadaşlar toplamda ben birkaç tane daha ekledim. Toplamda şeritlerimin sayısı 22 oldu. 22 tane şeridimi bitirdim. Şu şekilde bakın. Şöyle tam manasıyla göstermek istiyorum. Baştan sona kadar şeritlerimi diktim. Ve şöyle çeviriyorum. En son şeridime grileri ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle döndürdüm. Hemen gri şeridimi alıyorum. Bakın. Şimdi şu gri şeridim üstte kalmış. Şöyle şunu hemen ipimi kırmadan geçmek istiyorum. Şöyle hemen bu ipleri de arkadan geçeceğiz. Evet bakın. Bu ipimiz gri şeridimiz üstte, diğer gri şeridi alta. Hemen yine bitişini arkadaşlar bakın şöyle arkadan. Az önce yaptığımızı şimdi grilerle yapıyoruz. Şu en son renkli şeride. Bakın yine hemen dibine batarak şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle ilk trabzan tepesine veya yanına da diyebiliriz. Kaydırmayla kapattım. Şöyle tek tek yine bir önden bir arkadan şeklinde devam ediyorum. Bu şekilde de sıra sonuna kadar gri şeritlerimizi devam ettireceğiz birleştirmeye. En sonunda arkadaşlar artık sepet görüntümüzü birbirine bağlayarak devam ettireceğiz. Hemen diğer şeridimi alıyorum. Tabii ki ön ve arka önemli. Hemen onlara dikkat ederek yerleştiriyorum. Şöyle bakın bu öndeydi. Bunu üstte. Hemen dibine bakın. Şöyle ilk trabzan tepesi de diyebiliriz. Ne dersek. Hemen arkadan da battım. Kaydırma yöntemiyle yine sizler daha özenli yapacağınıza eminim. Şimdi ben kamera karşısında biraz zorlanıyorum. Şöyle tersini falan da çok şey yapamıyorum ama tersini düzünü siz iyice ayarlayabilirsiniz. Bakın yine bu grileri de bir ters bir düz şeklinde şöyle sıra sonuna gelesiye kadar devam ettireceğim. Bakın şöyle bakın bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim ben. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Yine burada da bir eksik oldu. Gri şeritlerimden de toplamda birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle 12. Bir de şu 13 tane de şeridimiz olmuş oldu. Şöyle kafanızı çok karıştırmadan bakın renkli şeritlerimizin olduğu bölüm şöyle düzgün bir şekilde seriyorum. Şimdi artık örgümüzü sepet gibi örer gibi. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle alttan, o yüzden buranın üstünden geçiriyorum. Diğerinin altından bakın şu şekilde. Yani bir alttan bir üstten şeklinde şöyle rahat görmenizi istiyorum. Bakın üstten diğerinin altından geçiriyorum. Üstünden geçiriyorum ve altından.
Bakın şu şekilde bir üstten bir alttan ilk şeridimi geçirmiş oldum şu şekilde. Bakın tekrar üstten, zaten o sizi yönlendiriyor. Bakın şu şekilde. Bu şeridi bu şekilde bir alttan bir üstten şeklinde devam ettirelim. İlk şeridi bu şekilde geçirmiş oldum. Şöyle tam sıkılaştırıyorum, aralarda boşluk kalmayacak şekilde. Kameranın önünde çok muntazam yapamıyorum arkadaşlar. Sizler eminim ki daha hoş yapacaksınız. Bakın şurayı görüyorsunuz. Bu üstte olduğu için bakın üsttekini hemen şurada alta. Şunu üstten geçirmedik. Şunu alttan geçiriyoruz. Üstte ise hemen yanındakinin altından geçiriyoruz. Bu şekilde tüm sıralarımızı bu şekilde devam ettiriyorum ve örgümü yapmış oluyorum. Bakın alttan şöyle elimle de sıkıştırıyorum ki boşluk kalmasın. Bakın alttan geçirdikten sonra şöyle üstten ve alttan. Bu şekilde ben tüm şeritlerimi aynı şekilde örüp eminim ki anlaşılmıştır. Çünkü burada yapılan başka bir işlem yok. Bir üstten bir alttan. Bakın şöyle alttan alınan şu altta yani gri şeridimiz üstten geçirdim. Gri şeridim üstte, ilk alttan geçirerek bir üstten bir alttan şeklinde devam ettim. Tüm sıralarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz. Eminim ki anladınız. Ama her zaman dediğim gibi yeni öğrenen arkadaşlar için acaba tam gösterebildim mi diye endişe edip dönüp aynı şeyleri söylüyorum. Farkındayım ama iyice anlaşılsın istiyorum. Evet. Böyle bu alttanmış, bu üstten. Evet. Bu şekilde tüm şeritlerimi bu şekilde örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, tamamen örgümü bitirmek üzereyim. Şöyle hemen şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Son şeridim şurada ilk yaptığımız gibi gri şeridimizde renkleri tek tek dikmiştik. Yine burada da aynı şekilde, burası biraz daha dikkat istiyor. İlk baştan daha zor olabilir burası. Bakın yine şu şekilde, bakın ipim hala burada kesmedim. Şöyle geliyorum. Şöyle geliyorum. Yine birini alttan, birini üstten. Şu şekilde. Bakın bir alttan, bir üstten yine bu şekilde buradan dikerek devam ediyorum. Yine bir alt, bir üst, bir alt. Şöyle tam ekranda gözüküyor mu? Şöyle bir alt, bir üst. Şimdi son olduğu için biraz çekme yapıyor. Eğer kağıt iple yaparsanız şu çekilme olmayacaktır. Koton bir ip kullandığımız için çekilme olabiliyor. Evet, bu şekilde bir alttan bir üstten şu şekilde dikmeye devam ediyoruz. Şuraya geldiğimizde yine aynı şekilde devam ederek burayı da son, bakın şuradaki mora dikeceğiz arkadaşlar. Şu grileri dikeceğiz. Yine bir alta getirip bir üste şeklinde, tabi burayı düzeltip, şu anda ben tam düzeltemedim. Şurayı tamamen bitirip orayı da düzeltip orayı da dikeceğim arkadaşlar. Ve bu şekilde çantamızın tam ana detayı ortaya çıkmış olacak. Ben hemen şu şekilde dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim dikiş işlemim bitti. Tamamen her yönünü dikmiş olduk. Tersini ve yüzünü göstermek istiyorum. İki tarafı da aynı. Instagram'dan çoğu mesaj geldi. Ben acaba ne örüyorum diye hikaye paylaşmıştım. Çoğunuz bebek battaniyesi demişsiniz. Arkadaşlar, bebek battaniyesi de tabii ki olur. Çünkü gerçekten çok güzel bir dokusu var. Ve hiç aralarında boşluk kalmıyor. Evet. Bu şekilde çantamı şöyle katlıyorum. Ve çantamız bu şekilde olacak. Bakın ben şöyle kenar bölümü ördüm bir tane. Şuraya şunu dikeceğiz. Şimdi diğer tarafının kenar bölümünü de
Birlikte yapalım isterseniz. Evet. 50 tane zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 tane zincir çekip dönüyorum. Evet. 50 tane zincirimi çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle şuraya denk gelecek arkadaşlar. Yani sizin yapacağınız çantanın boyutu aynı olmayabilir. Kenarını nasıl çözeceğiz derseniz boyutunu şöyle bakın şuradan tuttuğumuzda tam gelmesi gerekiyor. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. 50 zincirden sonra en son zinciri tırnağımla tuttum. Şöyle 2 tane zincir çektim. Başını doladım ve tırnağımla tuttum. Zincire batırıp tüm sırayı şöyle tekli trabzan yapıyorum. Tüm zincirlere tek tek batarak başını dolayarak battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Battım. 3 ilmeği aynı anda topladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son zincirime battım. Bakın şurada battığımız son zincire 2 kere daha batacağım. Bir tane batmıştım. Aynı zincire 2, 3, bir tane daha yapalım. 4. Yani aynı zincire, son zincire 4 kez batmış oldum. Daha sonra tek tek yine trabzan tepelerini batarak ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar her bir trabzan tepesine birer tane tekli trabzan yaparak sıramızı bitirelim. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna geldim. Son trabzanın tepesine de batıp 2 zincir çektim. Modelimi çevirdim ve şöyle dibine batarak başlıyorum. Yine tekli trabzanlarımı yapmaya. Yine şu kavis bölümüne gelene kadar her bir trabzan tepesine tekli trabzan yapıyorum. Bakın şurada belli zaten ikişer battığımızın ilk sırasına gelene kadar, yani şuraya gelene kadar tek tek batmaya devam edelim. Daha sonra da orayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın ilk iki battığımız yere geldik. İlkine batıyorum. 2 tane. Aynı yere 2 tane tekli trabzan. Onun yanındakine batıyorum. 2 tane. Hemen onun yanındakine batıyorum. Yine aynı yere 2 tane. Hemen onun yanındakine battım. Şöyle tam batış yerleri net görünmüyor zannedersem. Şurası dönüş olduğu için. Yine 2 tane. Yani ne yaptık? 4 tane trabzana ikişer batmış olduk. Bakın. Şöyle bir dönemeç yapmış olduk. 4 trabzana ikişer battıktan sonra sıra sonuna kadar yine her bir trabzan tepesine birer tane tekli trabzan yaparak bu sırayı bitiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. En son trabzan tepesine batıp bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kestim ve bu bölümü bitirmiş oluyoruz. Hemen dikme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, çantamın kenarının bir tarafını ben diktim. Diğer tarafını da beraber dikeceğiz. Şöyle çantamı eşitliyorum öncelikle. Daha sonra dikeceğim parçayı şu şekilde. Bakın tam şuradan başlıyorum. Birazcık yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle. Bakın şurada gri ile birleştirdiğimiz yerler var. Yani şuradan dikmeyeceğim de şuradan bakın. Şöyle şuranın önünü ve arkasını önce bulalım. Aslında iki yönü de aynı ama şöyle ilk yerden başlangıçtan batıyorum ve hemen şuranın da
başlangıcından. Bakın ipi şöyle uzunca bırakıyorum. Buradan tekrar iğne takıp düzelteceğim. Bakın ilk başlangıçtan şöyle battım. İpi biraz kısa aldım ki gösterirken takılma olmasın diye. Siz daha uzun yaparsınız. Bir kere de dikersiniz. Bakın. Şöyle iki taraftan da battım. Elimle şöyle muhakkak düzeltiyorum ki ipimiz düzgün dursun. Tekrar bakın hep aynı yönden iğnemi alıyorum. Şöyle yaptım. Hemen öndeki dikiş yerinden. Şu dikiş yerlerinden tutturuyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir oradan bir de ön taraftan ilmekleri alıyorum. Bakın şuradan. Umarım görünüyordur. Kameradan nereye battım. Şöyle tam ayrıntılı görünsün istiyorum. Çünkü bakın şu ilmekten ve şuradan bakın. Şuradan olursa çok hoş görünmeyecektir. O yüzden şuradan almaya dikkat edin. Çok aşırı derecede sıktırmanıza gerek yok. Bakın açık renkte daha da belli olacaktır. Şurada ipi saklamışız. Onu kesebilirim. Evet. Bakın tam ön tarafta. Burada da griler olduğu için dikişimiz kesinlikle görünmeyecektir. Bu şekilde yaptığımızda. Bakın. Kısa kestiğim halde ipi yine de dolanıyor gördüğünüz gibi ekran önünde. Bu şekilde tek tek bir oradan bir oradan alarak dikişimizi yapıyoruz. Bakın şuradan aldığınızda hiçbir sorun size çıkartmayacaktır. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Bu gösterdiğim şekilde şöyle dikişimizi yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. Çünkü burada göstereceğim çok artı bir şey yok. Sadece şöyle karşılıklı tutturuyoruz. Önemli olan dediğim gibi bakın şuradaki grilerden tutturarak dikerseniz hiçbir problem yaşamayacaksınızdır. Evet bu şekilde kenar bölümümüzü de dikip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar kenar işlemlerim bitti. Dikişim gördüğünüz gibi. Diğer tarafını da göstermek istiyorum. Bu şekilde bitti. Eğer kağıt iple yapacaksanız içine astar koymanıza gerek yok. Benim gibi koton iple veya başka bir iple yaparsanız şöyle çekme yapacağı için muhakkak içine astar koymanız gerekiyor diye düşünüyorum. Benim şu anda elimde uygun bir astar olmadığı için koymuyorum. Ama sizler bu aşamadan sonra astarınızı dikebilirsiniz. Ben hemen şöyle şu bölüme sık iğne yapmayı düşünüyorum. 2-3 sıra. Dediğim gibi doğaçlama yaptığımız için kaç sıra yapacağımı bilmiyorum. Şöyle 1-2 sıra yapacağım. Daha sonra istediğim sıra boyutuna, istediğim ebata gelince duracağım. Hemen başlangıcı şöyle göstermek gibi köşeden başlayabilirsiniz. Şöyle net görünüyor mu diye bir bakayım. Evet netleştirelim. Şöyle bakın şuradan batırıp göstereyim. Tam şöyle kaydırma yaptığımız bakın. Şöyle net görünüyor mu? Tam ortaya batırıyorum bakın. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm şuradaki kaydırma noktasındaki bakın ilmeklerin tam ortasına batırıp sık iğne yapıyorum. Tam ortaya batırıyorum. Ki güzel bir geçiş sağlayalım. Arkadaşlar bu sırayı bu şekilde sık iğne yapacağım. Hatta 2-3 sıra yapmayı düşünüyorum. Ne kadar istersem. Doğaçlama yaptığımız için şu anda şu kadar sıra yapacağım diyemiyorum. Ben şöyle ebatına boyuna bakacağım. Ona göre karar vereceğim. Sizler de isteğe bağlı istediğiniz gibi istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın tam ortaya bazen zor giriyor ama girmesi gerekiyor. Çünkü daha hoş olmuyor. Denedim birkaç defa. Şuradan da almayı denedim ama en güzeli bu şekilde duruyor. Evet arkadaşlar bu sırayı bu şekilde devam edeceğim.
Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk sık iğnenin tepe noktasına batırdım ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Gördüğünüz gibi ilk sıramızı yapmış olduk. İkinci sıra için bir zincir çektim. Dibine battım. Sık iğne. Şöyle tek tek sık iğne tepelerine batıp yine bundan sonraki sıraları da hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Az önce dediğim gibi şu anda kaç sıra yapacağımı bilmiyorum veya hangi renkler kullanacağımı bilmiyorum. Sizler de dediğim gibi bu şekilde istediğiniz sırada yapabilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben birkaç sıra örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim sık iğne sıralarım bitti. 2 sıra gri, 3 sırada açık lila rengiyle ördüm. Toplamda 5 sıra örmüş oldum. Bu aşamada arkadaşlar zaten çantamız bitmek üzere. Hemen şuraya bir fermuar dikebilirsiniz. Ama ben fermuar dikmeyeceğim. Şöyle minik bir kapak yapmak istiyorum. Çok sade dursun istemiyorum. Şöyle bir kapak olacak önünde. Hemen onun için yine aynı renk açık lila ipimi alıyorum. Bir düğüm attım. Ondan önce de yer belirlemek istiyorum. Yani ne kadar ölçüde yapacağım. Şöyle hemen tam kameradan da göremiyorum ortayı. Siz ortaya ayarlayıp şöyle iki tarafına da ayraçlarınızı koyarsanız şu şekilde tam ortayı bulduktan sonra ben şu kadar genişlikte yapacağım. Sizler istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Tam ortayı bulduktan sonra hemen şöyle önden başlayarak yine sık iğnelerime devam ediyorum. Bu kapağı da sık iğne olarak devam edeceğim. Şöyle diğer ayraça kadar sık iğnemizi yapalım. Tam bakın ayracımın önündekine battım. Bu şekilde ilk sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Sadece bu bölgeye istediğiniz uzunluğa gelesiye kadar şöyle dibine batarak başlayalım. Sık iğnemi devam ediyorum. Kaç sıra öreceğiz derseniz şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Ben şimdi hemen bir sıra vermek istemiyorum. Şunu istediğiniz, yani şuraya kadar gelmesini isterseniz, şuraya kadar gelmesini isterseniz, uzunluğu tamamen size kalmış. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimize devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Toplamda 16 sıra sık iğne yaptım. Başta da dediğim gibi sizler istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Şöyle minik şık bir kapağımız olacak çantamıza. Hemen burayı böyle bırakmak istemiyorum. Hemen etrafını bir kaydırma sırasıyla geçmek istiyorum ki düzgün bir geçiş olabilsin. Şöyle bir zincir çektim. Hatta iki çekmişim. Şöyle bir zincir çekip hemen dibine batarak şöyle tüm sırayı kaydırma yaparak bu sırayı bitirmek istiyorum. Artık saplara geçmek istiyorum. Video şu anda kaç dakika oldu bilmiyorum. İnşallah çok uzamaz. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Tüm ayrıntılarıyla size göstermek istiyorum. Bakın şöyle yaptığımızda daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Tüm sırayı olduğu gibi geri dönerek kaydırma yöntemi yaparak devam edelim. Daha sonra da askılara geçelim. Evet arkadaşlar, sık iğne bölümünü bitirdim. Gördüğünüz gibi daha düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Gelelim askılarımıza. Askıları göstermeye gerek yok. Uygun olsun diye aynı şekilde ördüm. Şeritlerimizle aynı şekilde, şeritlerimiz 3 sıraydı. Askılarımı 4 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın hemen nasıl dikeceğimi şöyle göstermek istiyorum. Bakın biri buraya, biri buraya şeklinde dikeceğim. Bir tane daha ördüm. Bunu da hemen arka tarafına şu şekilde, birini şu şekilde, birini de bu şekilde 2 tane askı yaptım. Zincir sırası
İlk yaptığımız gri sırasıyla aynı 100 zincir çekerek yaptım arkadaşlar. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen şuraya, şu da şuraya gelmiş göstermeden. Şöyle bir aparatım var. Orayı kapatmak için mıknatıslı. Gördüğünüz gibi birini şuraya, birini de buraya takıp şu şekilde dikmiyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Bunu bu şekilde takıp şöyle kapatacağım için şurada bir görüntüsü çıkacak. Onu neyle kapatayım diye düşünürken hemen elime şöyle boncuk diyeyim şuna geçti. Onu da şu şekilde üstüne silikon tabancasıyla yapıştırmayı düşünüyorum. Ben hemen bunları dikiyorum. Aparatlarımı takıyorum ve kapanış için hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben askılarımı taktım. Şöyle aparatımı da göstermek istiyorum. Aparatımı da taktım. Az önce dediğim gibi aparatım burada metal parçası görünüyor. Onu kapatmak içinse şöyle çok güzel bir taş vardı elimde. Hemen onu oraya silikon tabancasıyla yerleştirdim. Hemen şöyle kapatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ortaya gerçekten çok hoş ve çok güzel bir çanta çıktı. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.